Düşük riski olan, düşük yapan kadınların mutlaka ve mutlaka bu bakteriyi taşıyıp taşımadığına bakılmalıdır. Gebeliklerin %15'i düşükle sonuçlandığı hepimize malum. Düşükler araştırıldığında çoğu zaman rahime ait bir anomali, problem, bazen erkek sperminden kaynaklı problemler, bazen hormonal bozukluklar görülebildiği gibi bir kısım hastada da enfeksiyon altında neden olarak yatmaktadır. Özellikle Listeria ve Salmonella bakterileri bu konuda en ön planda bizim karşımıza çıkar. Peki bu bakterileri biz nasıl alırız? Bu bakteriler nereden bizi bulur? Listeria ve Salmonella özellikle süt ürünleri iyi pişirilmediğinde, iyi kaynatılmadığında var olan bakterilerdir. Ve insan bunu tükettiği zaman, yani iyi pişirilmemiş bir süt ürünü ya da bu süt ürününden yapılmış herhangi bir peyniri tükettiğinde bu bakterileri vücuduna alır. Bunlar müpem ateşlerle ortaya çıkar. Çoğu zaman insanlar bunun ne olduğunu anlamaz, doktora da başvurmaz. Çok ciddi problemler yaratmaz. Bazen eklem ağrıları, bazen kas ağrıları gibi çok gün içinde fark edilmeyecek derecede şikayetlere neden olur. Ancak düşük yaptığında doktora gider ve doktor araştırdığında herhangi bir sorun bulamayabilir. Düşük riski olan, düşük yapan kadınların mutlaka ve mutlaka bu bakteriyi taşıyıp taşımadığına bakılmalıdır. Bunlar çok basit kan testleriyle öğrenilebilir. Bu bakteriden uzak durmak istiyorsak şu gıdalardan mutlaka ve mutlaka uzak durmalıyız. Süt ürünleri, iyi pişmemiş süt ürünleri, çiğ balık, işte sushi gibi, tütsülenmiş balık gibi ürünler, deniz ürünleri, çiğ et dediğimiz pastırma, çiğ köfte, füme etler, tütsülenmiş etler gibi gıdalar bu bakterileri taşıma riski yüksek gıdalardır. Gebelik süresince bu gıdaları tüketmemeye özen göstermeliyiz. Böyle bir durumda tanı konuluktan sonra tedavisi antibiyotiklerle 6 hafta, en fazla 8 haftada çözülebilecek enfeksiyonlardır. Ancak bu arada tabii gebeliğin kaybı %100'e yakın oranda olmaktadır. Bu sebeple bu insan bir kere bu hastalığı geçirdikten sonra zaten bu konuda bağışıklık kazanacaktır. Salmonella ve Listeria, bazen de toksoplazma dediğimiz, hatta kedi paraziti olarak adlandırılan bu hastalıklar normal bir insanda, gebe olmayan bir kadında veya erkekte karşılaştığımız zaman müpem şikayetler, yani çok ciddi olmayan, doktora belki götürmeyecek, hafif ateş yapabilen, kas ağrıları, kemik ağrıları, eklem ağrılarıyla devam eden, bazen ishal gibi müpem şikayetlerle sonuçlanan bir enfeksiyon halidir. Yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi beklenen bu enfeksiyonlar çoğu zaman problem bırakmadan, arıza bırakmadan vücudun kendi başına tedavi olabileceği veya bazen antibiyotiklerle tedavi edilebilecek aslında basit enfeksiyonlardır. Ancak bu enfeksiyonlar gebelikte meydana gelirse, gebelikte aktif olursa bizim için problem yaratır ve düşükle sonuçlanan gebeliklerin en büyük nedenlerinden bir tanesidir.